Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün çok ilginç bir hamur yoğuracağız. Kaynar suyla benim de ilk defa denediğim bir şey. Harika bir sonuç çıktı. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize büyükçe bir yoğurma kasemize 1 su bardağı siyez unu kullandım ben. Tam buğdayda olur veya normal unda olur. Hiç fark etmez. 1 su bardağı siyez unu, 3 su bardağı normal un, 1 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı kaynar suyumuzu ilave edelim. Toplamda 4 su bardağı da kaynar suyu ben etap etap ekleyerek hamuru karıştırdım. Ekliyoruz, yani bu hamurun özelliği sevgili arkadaşlarım, kaynar suyla yapıyoruz. Uzak Doğu mutfağıyla Hint mutfağından esinlenerek ben bunu denemek istiyorum dedim. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde oluyor. Yani bulamaç şekline getirin. Yani hiçbir yerde kuru un kalmasın. Sadece karıştırıyoruz. Her tarafı ıslanmış olsun. Unun gördüğünüz gibi kendini böyle pat diye toplayan bir harcımız var. Biraz kıyısını köşesini toparlıyorum. Yüzeyini kapatıp kenara alalım. Ön mayamız için 1 su bardağı süt, 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da ilave edebilirsiniz. Mayamızı ekleyelim. Yine tahta kaşığımızda kısa bir süre karıştıralım. Maya hafif yumuşasın. 1 su bardağı da un ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Yani pürüzsüz bir hale getirelim. Bu da ön mayamız. Hem ön mayamız hem de diğer kaynar suyla yapmış olduğumuz harcımız. Bir 15 dakika tezgahta bekleteceğiz. 15 dakika bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda gördüğümüz gibi ön mayamız köpük köpük bir kıvamı almıştı. Bu şekle gelmesi lazım. Yani köpürmüş olması gerekli. Diğer karıştırdığımız, sıcak suyla karıştırdığımız unlu karışımımıza ön mayamızı komple ilave edelim. Ön mayamızı ekledik. 1 yemek kaşığı çok hafif tepeli tuz. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyoruz. Mümkünse zeytinyağı ekleyin, yoksa sıvı yağ da olur. Ve şimdi sevgili arkadaşlarım, baktınız ki hamur çok kaynar. Önce bir test edin. Biraz açın arasını, soğusun. Ama benimki ılınmıştı. Hemen elimle yoğurmaya başlıyorum. Çok cıvık, yoğururken elinize yapışan, yapış yapış bir hamur. 1 su bardağı daha un ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma derken elimizi bırakan, bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle 2 dakika 3 dakika iyice sıkarak yoğurun. Çünkü mayayla harç birbirine geçmiş olsun. Ben de 2-3 dakika yoğurdum. Ele yapışan bir hamur, ellerimi bir yıkadım. Spatulayla, yani bir hamur kartıyla ortaya doğru toparlıyorum. Yüzeyini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Yani ılık bir hamur olduğu için 40 dakikada bu kadar kabarmıştı. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle anormal bir şekilde kabardı. 1 saatte daha çok kabarır. Şimdi bezelemek için, daha doğrusu bazlamalarımıza şekil vermek için şöyle bir tepsimiz var. Onun üzerine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı dökelim. Elimizi de güzelce yağlayalım. Şimdi hamurumuzdan şöyle büyükçe bir parça alıp yağlamış olduğumuz o tepside şekil vererek kenara alalım. Yani burada oklava kullanmıyoruz. Sadece zeytinyağı ile çalışıyoruz. Ben zeytinyağı kullandım ama sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hatta büyük bir tepsiniz varsa veya bir fırın tepsisine ilk başta hepsini yapın. Ondan sonra ocağın başına pişirmeye geçin. Ben böyle 3 tanesini bir yapıp, zamanım kısıtlı olduğu için hemen pişirmeye geçtim. Ama siz bir fırın tepsisine tavsiye ederim. Komple hepsini açın. Daha sonra pişirmeye başlayın. 3 tane bazlamamızı hazırladık. Pişirmeye başlayalım. Yanmaz tavayı ocağa aldım. Henüz tam kızmamıştı. Ama kızdıktan sonra derecesini en düşük dereceye alıyoruz ve o şekilde pişiriyoruz. 3 tane bazlamayı tavaya verdim ve yüzeyini kapattım. En kısık derecede, yüzeyinde ıslak hamur kalmayacak şekilde pişirelim. Daha sonra çevirelim. Yani elinizi üstüne değdiğinizde yapışmayacak. Tamamen üstü kupkuru olacak. O zaman çevirebilirsiniz. Diğer yüzünü de pişiriyorum ve şöyle göstereyim size sevgili arkadaşlarım. Çok enteresan bir hamur.
ilginç bir hamur. Biraz sonra anlatacağım size kendimin fikrini. Ve iki yüzü de güzelce nar gibi kızarınca kenara alalım. Yaklaşık bazlamaların pişme süresi şöyle diyebilirim, 5 dakika. Yani 5 dakikanızı alıyor. Diğer hamuru da aynı şekilde ben bu defa 2 tane tepsi kullandım. Yani elim hamura değmişken bütün leğendeki ne kadar hamur varsa hepsini şekil vererek kenara aldım. Uzak Doğu mutfağında sevgili arkadaşlarım hamuru pişirip öyle katıyorlar yoğurmaya. Ve Hint mutfağında da kaynar suyla çok hamur yapıyorlar. Ben bunu birazcık ilgimi çekti. Bu nasıl bir şey çıkacak ortaya diye merak ettim. Bir ilk ön deneme yaptım. Çok hoşuma gitti. Şimdi de sizler için yapıyorum. Yani bu kadar büyük ilk denemem. Çok farklı. Yani hamur bu kaynar suya vermemiz lavaşlar bazlamalar jelibon var ya jelibon gibi oluyor. Çok enteresan. Biraz sonra doku testinde göreceksiniz. Diğerlerini de şöyle hızlıca gösteriyorum. Tavaya verdim. Bakın biraz yer mayası yani tepside maya alınca daha güzel kabarıyor. Bunu da belirtmek isterim. Vaktiniz varsa fırın tepsisine dizin bir 15-20 dakika bekletin. Güzelce kızardıktan sonra tekrar ters çeviriyorum ve kenara alıyorum. Bunlar daha güzel kabardı çünkü biraz bekledi 15-20 dakika. Çok daha güzel bir sonuç aldım. Çok ağır pişirin sevgili arkadaşlarım. En düşük derecede zaman vererek 5-6 dakikayı alıyor. Ve bütün bazlamaları aynı şekilde pişirdim ve sunum için hazırladım. Şöyle sizlere bir gösteriyorum. Güzelce yanına bir de ceviz, peynir, bir de çay demleyin. Bence mükemmel, biraz domates, salatalık, mükemmel bir kahvaltı veya akşam atıştırması diyebilirim. Ve hemen doku testine geçiyorum. Bizim bazlamalarımızdan farkı o hamuru kaynar suyla yoğurduğumuz için bakın sevgili arkadaşlarım. Yani böyle bir bazlama olamaz. Sanki lastik gibi, jelibon gibi. Ben jelibona çok benzettim. Bizim bazlamalarımızdan çok farklı oluyor. Hani izliyoruz ya bazen YouTube'da, Instagram'da böyle sünen hamur yapıyorlar. İşte böyle kaynar suyla yoğurunca hamur farklı bir şeye geçiyor mutfak kimyasında ve böyle jelibon gibi bir bazlamanız oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok enteresan. Tadı da çok farklı. Çünkü hamur bir ön pişme oluyor. Sonra bir de tavada pişiriyoruz. Bir de şöyle makasla kesip daha detaylı göstermek istedim. Bakın sevgili arkadaşlarım gözeneklerini. Ve lastik gibi yani istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Çok da lezzetliydi. Böyle farklı tarifleri ben yapmayı çok seviyorum. Bugün de sizlere sunmak istedim. Hem bilgi amaçlı hem de çok güzel bir lezzet. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.